Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir bitki tanıtımı videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber kivi yetiştiriciliği hakkında bilgiler edineceğiz. Şu anda Mersin'in Silifke ilçesi Ovacık köyünde bir kivi bahçesindeyiz. Yanımızda Rıfat hocamız var. Rıfat hocamız yaklaşık 3-4 yıldan beri kivi yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Hem kendi tecrübelerini edineceğiz. Bu bahçeyi nasıl kurdu? Ne tür işlemler gerekli bir bahçe kurmak için? Kivi yetiştiriciliğinin püf noktaları nelerdir? Kivi nasıl yetişir? Kivi yetiştikten sonra nasıl pazarlanır? Kivi yetiştirilirken ne tür gübreleme, sulama, ilaçlama faaliyetleri yapılması gerekir? Buna benzer aklınıza gelebilecek birçok soruyu konunun uzmanıyla beraber irdeleyeceğiz ve akıllardaki sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Evet, Rıfat hocam hoş geldiniz öncelikle videomuza. Biz de sizin bahçenize hoş geldik. Gayet güzel, hoş bir manzaramız var. Hoş bulduk. Siz de bahçeme hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, 3 yıl oldu dikeli. 3 yıl. Bahçeyi kuralı 3 yıl oldu. Bir yaşta fidanın yaşı diye hesap ediliyor bu sektörde. Evet. 4 yaşlı diye hesap ediliyor. Bu yıl ilk defa ürün verdiler. İlk defa. Gördüğünüz Maşallah. gibi işte. Yani Bayağı da vermişler nispeten, yani. evet, bazı ağaçlarda var, bazılarında yok. Bazılarında çok az, bazılarında biraz fazlaca ilk yıl olması sebebiyle. Evet. Ama sanıyorum önümüzdeki yıllarda biraz daha iyi olacaklar. İnşallah. Gerekli bakımlarını yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bir de konunun uzmanı diye az önce Orhan hocam takdim etti. Estağfurullah, ben öyle konunun uzmanı falan değilim. Sadece bu süreçte, emeklilik sürecinde günlerimi geçirmek için, vaktimi iyi değerlendirebilmek için, faydalı bir şey yapabilmek için bu konuyu seçtim. Bir de kivi bahçesi kurmaktaki benim en önemli etken unsur şuydu. Ben genel anlamda meyve bahçelerine ya da meyve ağaçlarına zehir vermeyi sevmiyorum. Evet. Kabul etmiyorum. Evet. Zaman zaman evin önünde değişik meyve fidanları, meyve ağaçları var. Zehir veren arkadaşlar var. Ben zehir vermiyorum. Ne zeytine zehir veriyorum, ne elmaya zehir veriyorum. Zaman zaman kimisi kurtlanıyor ama olsun. Doğal yetiştirmeye çalışıyorum diyorsunuz. Yani hepsini kurt yemiyor ama bir kısmı kurtlanıyor. Biz de yiyoruz, kurtlar da yiyor. Olsun o şekilde biz yiyoruz. Evet. Burada söyleyeceğim konu şuydu. Kivi ağaçları çok fazla ilaç istemeyen, zirai ilaca ihtiyaç duymadan yetişen duymayan bitkilerden bir ağaç. birisi. Bu yönden gayet güzel. Ondan dolayı ben kiviyi seçtim. İşte böyle. Hocam çok güzel, yani tebrik ediyoruz. Güzel bir düşünce. Şimdi birçok insan emekli olduğu zaman işte bankadan emekli olmuştur, memuriyetten emekli olmuştur. Ya ben bir emekli olursam var ya paramı alırım, işte bankaya yatırırım, ben kendim yatarım, para da orada yatar filan, böyle düşünür genelde. Hiçbir kimse üretime katkı sunmayı düşünmez. Hocam emekli olmuş, öğretmen meslektaşız. Öğretmen emeklisi, öğretmenin arkadaşlar emeklisi olmaz. Öğretmen bir şekilde hem kendisi öğrenir hem de etrafa bir şeyler öğretmeye devam eder emekli olsa bile. Hocam üretime katkı sunmak amacı ile böyle bir bahçe tesis etmiş. Toplamda 2 farklı bölümden oluşuyor. Evet. Toplam kaç metrekare veya kaç dönüm? 2 dönüm. 2 dönüm. 2 dönüm yer. Yani kaç dal var? 170 ağaç vardı. Bu ağaçlardan bir kısmı kurudu. Şimdi ben bunu, bu bahçeyi kurdum. Kurduktan sonra yakın çevremde görüp bakabileceğim, örnek alabileceğim, iletişime geçebileceğim insanlar yoktu. Yani ben bunu bu köyümde ilk defa yapanlardan birisiyim. Dolayısıyla çığır açmak zordur hocam. Evet. Hem hani köylülere böyle bir şeyin başlangıcını yapmak adına, köylülerin görmesi adına böyle bir bahçeyi kurdum. Kivi bitkisi çekirdekten yetişir mi? Evet, çekirdekten de yetişir ama çekirdekten yetiştirmek çok zordur. Hem çimlenmesi hem onun belli bir fidan haline gelmesi ve meyve verecek haline gelmesi oldukça uzun zaman gerektirir. İşte ne yaparsınız? Şunu mesela kesersiniz, uygun bir zamanda böyle çelik haline getirirsiniz veya işte sadece şu kısmı keser, bir doku haline getirir, yaprağını keser veya yaprağının bir kısmını bırakır. Şuraya bir yaralama yaptıktan sonra toprağın içerisinde bunu köklendirirsiniz. Alın size yeni bir bitki.
yeni bir kivi bitkisi. Kivi bitkisi sarmaşık tarzı bir bitki olması dolayısıyla kolaylıkla köklenebilen ve kolaylıkla büyüyebilen bitkilerden birisi. Peki hocam, şimdi bu bahçeyi 3 yıl önce kurdunuz. Önce sıfırdan bir bahçe kurmak için neler gerekli, bize kabaca anlatır mısınız? Evet. Mesela bu telli terbiye sistemini nasıl yaptınız? Siz kendiniz mi yaptınız veya işte işçi mi ayarladınız? Nasıl, onlardan bahsedelim. Kivi bahçesi kurmak için önce bahçe kurulacak olan yerin seçiminin yapılması lazım. Bahçe kurulacak olan yer mümkün mertebe rüzgara mümkünse kapalı olması lazım. Evet. Yani biraz kuytu olması lazım. Çünkü kivi ağaçları rüzgara karşı dayanıklı değil. Dallar çok çabuk kırılıyor. İlkbaharda, Mayıs ayında bizim buralarda Poyraz esiyor. O Poyraz'da dallar kırılıyor. Rüzgarlardan korunaklı halde olması gerekir. Bahçe yeri, bahçe kurulacak yer belirlendikten sonra derin bir pullukla, büyüyecek bir pullukla sürülmesi lazım. Sürüldükten sonra da düzlenip tapan çekilmesi lazım traktörle. Anladım. Sonra da etrafının tel örgü içerisine alınması lazım. Bunun için belli aralıklarla tel örgü çekmek için Evet. direkler dikiyoruz. Tamam. Ben 2,5 metre aralıklarla diktim direkleri. Evet. O direklere tel örgüleri bağlıyoruz, çekiyoruz. Ondan sonra da ip çekerek şeylerin yerini belirlemek gerekiyor. Fidan yerlerini Evet, fidan belirlemek yerlerini. gerekiyor. 5 metreye 5 metre olabilir, Evet. 5 metreye 4 metre olabilir, 4 metreye 3 metre olabilir. Şimdi ben 4 metreye 3 metre olarak belirledim fidan aralarını. Şimdi 4'e buralar- 3. Evet, buralar iyi güneş aldığı için 4 metrelik ara yetiyor. Yani Evet. şu koridorun olması lazım ki güneş ışığı girsin ve Difüzyon yöntemiyle yayılsın. evet olgunlaşmasını Evet. sağlasın diye. Ama böyle Karadeniz gibi yerlerde, o güneşi çok fazla almayan yerlerde şu koridorun biraz daha geniş, yani 5 metre falan olması Daha öneriliyor. İp çekerek fidan yerleri işaretleniyor. Sonra o ipler toplanıp kazıcı getirerek fidan yerleri kazılıyor. Önce bu telli terbiye sisteminin ayakları yerleştiriliyor, beton dökülüyor. Kaç santim uzunluğu? Şimdi bunun yüksekliği 2.25'ti. 2.25'in 45 santimi toprağın Altta içerisine kaldı. girdi. Tamam. 180 santimi 180'de. toprağın dışında. En uygunu zaten Hı hı. 180 veya işte 2 metre yükseklikte olması Evet. mantıklı herhalde. Şu T'nin peki parçasının uzunluğu 1,5 metre. 1,5 Bunun metre. 2 metre olması daha iyi olacak gibi edindiğim tecrübeye göre. Evet, 2 metre Şimdi, olabilir. bu telli terbiyenin ayakları 3 maddeden olabilir. Ağaç olabilir, Ağaç. beton olabilir, demir olabilir. Demir olabilir. Ağaç olduğu zaman bazı şeye dikkat etmek lazım. Çürümeye karşı engellemek için bu ağacın her tarafına emprenye maddesi denilen bir madde var. O çürümeyi önleyici bir madde. Bir Emprenye. kimyasal madde. Onunla ben bunun her tarafını Boyamak lazım. boyamıştım. Evet. Toprağa girecek olan kısmı da zipleyip ondan sonra Toprağa yerleştirmek gömmek lazım. gerekiyor. Demir ve betonda onlara gerek yok. Onlara tabii. gerek yok. Bunu direği, işte telli terbiye dediğimiz bu işte direkleri diktik. Yanına fidanı da diktik. Ücret karşılığında aldık. Fiyatı ne kadarsa bunu diktik. Bu şimdi ne kadar süre içerisinde telin üzerine çıkar ve bu esnada bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani direğe mi bağlayacağız, ip mi çekeceğiz, ne yapmamız gerekiyor? Fidanı böyle güz mevsiminde dikmek daha uygun diye düşünüyorum. Yani Ekim ayında dikmek uygun. Ben Ekim ayında dikmiştim. Ekim ayında. Havalar daha serinlemiş oluyor. Güneş etkisini kaybetmiş oluyor. Dikmiş olduğumuz fidanın solma, kuruma riski ortadan biraz kalkmış oluyor. Evet. Zaten poşetli oluyor bunlar. Poşeti, dışındaki poşeti çıkarıp dikiyorsunuz ve suluyorsunuz. Ondan sonra her gün, bazen 2 güne bir suluyorsunuz. 1 hafta 10 gün kadar suladıktan sonra artık yağmurlar da başlıyor zaten. Havalarında soğumasıyla birlikte o fidanın yaprakları da kuruyor, Evet, dökülüyor. dökülüyor. Gövde kısmı kışı geçiriyor. İlkbahar geldiği zaman dikmiş olduğumuz bütün fidanlar yeşermişti. Yeşer. Yani hiç Evet. fidan kaybetmedim. Evet, tamam. Hepsi yeşermişti ve ilkbahardan itibaren yaza kadar %80'i telli terbiyeye çıktı. Telin üzerine çıktı. Evet. Evet. Bu telli terbiyede 5 tane
tel oluyor. 5 tane tel. Yani ben 30'ar santim arayla yaptım. Tele çıkıyor. Şu ortadaki tele çıkmasına 20 santimetre kalaraktan kesiliyor tepesi. Kesilince buradan yeni sürgünler çıkıyor. Evet. O sürgünlerden uygun 2 tanesini, birini bu tarafa, birini diğer tarafa 2 ana kordon Evet. 2 ana oluşturuluyor. kordon. Şurada olduğu gibi ağaç büyüdüğü için o bahsettiğim 20 santimlik mesafe de tabii Biraz kısalıyor. da evet uzamış oluyor yani. Evet. 2 ana kordon oluşturuluyor. Ana kordonlar böyle gidiyor. Ana kordonlardan da olabildiğince yanlara, Evet. Diğer tellerin üzerine evet, yani sarkacak şekilde pratikte olması gereken 4 bu taraftan, 4 bu taraftan 8 dal. bu kordonda. Aynı 8 şekilde dal da yine bu tarafta. 8 dal da o tarafta, toplamda 16 dal ideal 16 olan. Fakat bunu o şekilde hassas hesap ederek yapmak da mümkün olmuyor. Yani insanın aklına gelir ki ya 25'er santim arayla dalı bırakırım. Oh 4 bu taraftan, 4 o taraftan. 8 de orada 16 dal. Fakat o belli olmuyor işte. Evet. Bazen dal çıkıyor ama örneğin şu Yanlış gidiyor ya yan da dal işte çıkmış ama bu yan dal bu tarafa gitmiyor. Öbür tarafa gitmiş. Eğer Evet. bu tarafa getirmek için bağlamak istesen kırılıyor. kırılabiliyor. Evet. Onun için zaman zaman da dalın hangi tarafa gitmek eğilimi varsa ona uymak da gerekiyor. Tamam. Bu arada araya girip bir bilgi verelim arkadaşlar. Eğer ki karasal iklimde yaşıyorsanız ve bulunduğunuz yörede don riski varsa kivi bitkisi bahar başlangıcında yani erken ilkbahar diye tabir edilen don riskinin geçtiği dönemlerde dikilmesi mantıklı olur. Bulunduğunuz yerde don riski olmuyorsa sonbaharda ekmek daha mantıklı. Çünkü sonbaharda toprağa girmiş bir fidan kök yapısını geliştirir. Baharda daha kuvvetli bir şekilde uyanarak büyümeye başlar. Bu püf noktayı söyleyelim. Peki hocam maşallah şimdi bu bitkinin üzerinde çok güzel meyveler var. Evet. Her sene bu şekilde meyve verdi mi veya kaçıncı seneden itibaren meyve vermeye başlıyor? Şu an 3. yılın içerisindeyiz. Evet. Geçen yıl bazı ağaçlarda tek tük Tek tük. meyve oldu. Yani toplamda 10-15 tane belki. Yani 3 yaşta veriyor zaten bu yıl. Verdiği ilk ürün bu şekilde. Bundan sonraki yıllarda bundan biraz daha iyi Evet. olur. İnşallah. Hatta daha yoğun, daha sıklıkta meyveler verebilir. Yaz budaması yaparken sık olan meyveler seyreltiliyor. Evet, seyreltiliyor. Bir saptan, meyve sapından bazen 3 tane meyve verdiği oluyor. Onları ikisini koparıp Evet, teke düşürmek gerekiyor. Daha Meyvenin meyve kalitesini artırmak amacıyla. kalibrenin daha iyi olması için, daha büyük olması için. Şimdi hocam tabii hani burası için geçerli değil ama normalde bir kivi bahçesinde, bir dönümlük bir kivi bahçesinde 2,5-3 tona kadar meyve alındığı kaynaklarda yazılı. Burası yeni bir bahçe olduğu için ve daha yeni meyve vermeye başladığı için burası toplamda 2 dönümlük bir bahçe ve 1,5 ton civarında üzerinde meyve olduğu gelen kabzımallar o şekilde bir ağırlık tespit etmişler. Ama normalde bir dönümlük bir kivi bahçesinden 3 tona kadar iyi bakılırsa 3,5-4 tona kadar meyve alınabilmekte. Bakın bir tanesini koparsam Tabii, olur mu? Arkadaşlar bir tanesini sizin için Hemen bir kopartalım. şuradan hocam dikkat. Ne? Öyle Nereden? büküver. Şu şekilde. Yani burada sapıyla kopmuyor değil mi? Sadece Evet. buradan öyle kıvrılarak kopuyor. Şimdi bu meyvenin ağırlığı bilmiyorum belki 100 gram falan olabilir. 90, Ya 90. 100 gram gibi. Genelde 80 gram ile işte 120 gram arasında meyve ağırlıkları değişmekte. Eğer ki iyi bir bakım uygulamışsanız, güzelce gübrelemesini de yapmışsanız 120-130 gram civarında ağırlıkta bir meyve elde edersiniz ve bu da tabii ki hem gösterişli hem kazancı getirisi yüksek olan bir meyve demektir. Evet. Peki hocam şimdi bu meyveyi büyük hale getirebilmek için, verimli bir kivi bitkisi olabilmesi için gübreleme yapmak gerekiyor. Tabii. Geldik gübreleme işlemine arkadaşlar. Ne tür bir gübreleme uyguladınız veya sizin geçmişte uyguladığınız hatalar nelerdi veya nasıl yapılması gerektiğini ne kanaat getirdiniz, doğrusu nedir? O konuda bilgilerinizi alabiliriz. Güz mevsiminde yani Ekim ayı sonu gibi. Meyveler toplandıktan sonra mı? Evet. Meyveler toplandıktan sonra ağaç başı 20 litrelik bir teneke
dolusu Evet. her birine birer teneke olmak üzere veriyoruz. Büyükbaş hayvan gübresi arkadaşlar. Evet, büyükbaş hayvan gübresi. Yanmış hayvan gübresinin altına 250 gram kadar fosfor. Fosfor. Yani DAP gübresi 1846 diğer adı. 1846. O gübreden her ağacın dip kısmına hani biraz geniş böyle taç iz düşümü belki çok Evet, olur büyük. ama en azından şöyle Evet. ağacın dibinden Şöyle bir- itibaren şöyle bir Evet, 1 metre yuvarlak. çapında bir Evet. alan içerisine 250 gram kadar fosfor gübresini 1846 gübresini saçıyoruz. Onun üzerinden de yanmış hayvan gübresini döküyoruz. Öylece bırakıyoruz. Evet. Artık kış yağmurları bu gübrenin üzerinden yağıp Gübrenin etkisini ortaya Evet. çıkartmasını sağlıyor. etkisini ağaç dibine, toprağa geçiriyor ve ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte içerisindeki mineraller, elementler ağaç tarafından alınır hale geliyor. İlkbaharın gelip ağaçların açılmasıyla birlikte azot gübresi vermemiz lazım. Baharın erkenden amonyum sulfat vermek çok uygun olur. Amonyum sulfat. Amonyum sulfatın içerisinde %21 oranında azot var. İlerleyen zaman içerisinde yazın havaların ısınmasıyla, sıcakların artmasıyla birlikte üre gübresi vermek daha uygun olur. En sonda yine meyveler olgunlaşmaya yakın bir zamanda potasyum ağırlıklı bir gübre ile gübreleme yaparsak bu meyveler daha gösterişli, toplandıktan sonra daha uzun süre dayanıklı ve daha lezzetli, tatlı hale geliyor arkadaşlar. Evet. Gübrelemeyi doğru zamanda, doğru bir şekilde yaparsak bu bitkilerden çok yüksek verim elde ederiz. Şimdi hocam ben sanıyordum ki bu meyveyi dalından kopartınca hemen böyle ısırıp yiyeceğim. Ama o kadar sert ki. Evet. Bu nasıl olgunlaşıyor? Şimdi meyve dalında koparıldığı andan itibaren hemen yenilmez. Kivi Evet. maalesef biraz olgunlaşma süreci gerektirir. Eğer evimizde çabuk olgunlaştırmak istiyorsak kopardığımız kivileri bir poşet içerisine koyarak diyelim ki 5 kiloluk bir kivi meyvesini poşetin içerisine koyduk. İçerisine de olgun elmalardan koyuyoruz. Ağzını bağlıyoruz. Ortalama Böyle. 4 günde ya da 5 günde olgunlaşıyor. Olgunlaştıktan sonra şu sertlik kayboluyor. Biraz daha yumuşak hale geliyor. Artık yenilecek hale Evet. mi geliyor? Kabuğunu kolayca soyabiliyorsunuz ve lezzetli bir şekilde, tatlı bir şekilde yiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yani ben şimdi bunu görünce hemen yiyesim geldi. Böyle kabuğunu falan soymadan ısırıp yiyesim geldi ama bunu yapamıyoruz kivi bahçelerinde. İşte ne bileyim bir erik ağacında, kayısı ağacında hemen dalından koparıp yersiniz. Bunda böyle bir şey mümkün değil. Bir şey ekleyelim. Evet, buyurun. Sandıklara toplanıp da pazara ya da piyasaya verileceği zaman aynı işlemi yapmıyoruz. Sandıklar normal ortamlarda 2 ay kadar kaldığı 2 ay. zaman aynı olgunluğa olgunluğa. ulaşıyor. Soğuk hava deposunda eğer saklayacaksak Evet. 6 ay gibi bir süre 6 ay. kalıyor ve o süre boyunca da yine aynı şekilde olgunlaşıyor. O zaman bu bitkinin şöyle çok büyük bir avantajı var. Mesela şimdi şeftali yetiştirdik veya kayısı yetiştirdik. Yetişti ve olgun hale geldi. Hasadını yaptık. Çok kısa sürede pazara sunmak ve bir an evvel elden çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kısa sürede çürümeye başlar. Ama bu bitki soğuk hava deposunda bekletilmek kaydı ile 6 ay belki 1 seneye yakın bekletilebiliyor. İstediğiniz zaman piyasaya sürebiliyorsunuz. Bu açıdan çok böyle avantajlı bir bitki. Mesela bizim buralarda Silifke'de çokça çilek yetiştirilir. Çilek çok kısa sürede elden çıkartılması gereken bir bitkidir. Yani dayanıklılığı çok düşüktür. Bu ise son derece dayanıklı bir bitki. Uzun süre elinizde tutarsınız. Uygun koşullarda istediğiniz zaman piyasaya sürersiniz. İstediğiniz zaman da bunu paraya çevirebilirsiniz. Yetiştirici arkadaşlar veya yetiştirmeyi düşünen arkadaşlara gayet güzel bir tercihtir. Peki hocam bir de şundan bahsedelim. Bildiğimiz kadarıyla kivi bitkilerinde erkeklik dişilik durumları oldukça belirgindir. Kaç tane dişi ağaca kaç tane erkek ağaç olması gerekiyor? Mesela bunlar meyve verdiğine göre dişi ağaç, erkek ağacı da bir görelim. Onun özelliğine, bunun özelliğine biraz da cinsiyetten bahsedelim. Şimdi erkek ağacı şöyle görebiliriz. Evet, tamam, geçelim. Erkek ağaç meyve yetiştirmediği için bakın dalları daha parlak,
yani ne diyeyim zahmet çekmemiş, meyve Doğru. yetiştirmemiş. Ondan dolayı daha güzel görünüyor. Fakat şey olanların öyle değil. Yani Meyvesi bunlar biraz daha olanların. böyle Bak mesela bunun yaprakları zarar görmüş. yani. Gördünüz mü? Ha, bak burada mesela yaprağı zarar görmüş. Daha az. Dişi ve erkek tozlaşmanın iyi olabilmesi için 10 dişiye bir erkek şeklinde dikmek lazım. Ya da 9 dişi fidan dikip 10'uncuyu erkek dikmek lazım. Ama bu illa 9'da 1 ya da 10'da 1 olacak diye bir şey diye 12'de 1 de olabilir. Hocam siz yani kaynaklarda şu yazılı 5 dişi ağaca bir erkek dikilir şeklinde yazılı. Evet. Siz o zaman yani 10 ağaca veya işte 9 ağaca bir erkek mi diktiniz? Şimdi şöyle diyeyim. Bizim Erdemli ilçemiz var. Evet. Silifke'ye komşu ilçe. Erdemli Ziraat Odası fidan yetiştirmiş, kivi Evet. fidanı yetiştirmiş. Üreticilere, çiftçilere satıyor diye duydum. Ziyaret ettim bir gün. Evet. Ziyaretlerine gittim. Vardım, bilgi aldım. Tamam dediler. Yani ben sizden almak istesem bana da satar mısınız dedim. Tabii dediler. Ve Evet. gittim bir gün aldım. Fidan almaya gittiğimde oradaki ziraat mühendisi olan görevli bana bu şekilde söyledi. Yani 10 fidanda biri erkek olsun dedi. Tamam. Yani ben de bu şekilde diktim. Evet. Değişik kaynaklar değişik yazabilir. Yani ona da saygı duymak lazım. Zamanla hani tecrübe de önemli. Hani Tabii. kitabi bilginin yanında o bilginin işte araziye uyum sağlayıp sağlamadığını da test etmek lazım. Peki hocam bu erkek ağaçların cinsini biliyor musunuz? Dişiler bildiğim kadarıyla Hayward'tı, erkekler Erkekler de matua. Matua cinsi. Tamam. Hocam başka bir konuya geçelim. Sulamaya geçelim. Sulama bildiğim, gördüğüm kadarıyla damlama usulü ile sulama. Burada salma sulama bu ağaç yetiştiriciliğinde mümkün değil mi? Değil. Yani illaki damlama olacak. Peki kaç güne bir, ne kadar süre ile su veriyorsunuz bunlara? Şimdi erken ilkbaharda çok fazla su istemiyor. Havaların bazen yağmurlu gitmesi neticesinde Evet. ve havaların çok sıcak olmaması sebebiyle. Fakat Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi bu aylarda 2 güne bir 2 güne bir. 2 güne bir suluyorum. 1 saat açıyorum damlama Bir sistemini. saat. 1 saat akıyor. 2 güne bir suluyorum. Şimdi bugünlerde 3 güne 1'e düşürdüm. 3 güne bir. Bir müddet sonra da boşlayacağız. Yoksa habire sulamaya devam edersek Evet, ağaç da su- uykuya yatmaz yani. Su parası da hem fazla gelir hem de ağaçlar geç uykuya, yani daha doğrusu yapraklarını dökmez. Nasıl olsa besin alabiliyorum topraktan düşüncesiyle yapraklarını dökmez, uykuya geçmez. Dolayısıyla kış donlarından olumsuz etkilenebilir. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kivinin en büyük özelliklerinden birisi de çok fazla suya ihtiyaç hissetmesidir. Çok fazla yapraklandığından dolayı çok fazla su ister. Nemli bölgelerde daha az sulamak icap edebilir. Mesela Doğu Karadeniz'de çok fazlaca yağmur yağması dolayısıyla az sulama ile sezonu tamamlayabilirsiniz. Ama biz Akdeniz iklimindeyiz ve çok kurak bir iklimimiz var. Yaz döneminde sık sık sulamak icap eder. Yani sizin bulunduğunuz yerde su imkanı zayıfsa, susuz bir tarım yapma planınız varsa kividen uzak duracaksınız. Çünkü kivi çok fazla su isteyen bir bitkidir. Şimdi hocam valla meyveler gerçekten harika gözüküyor. Biz şu anda Ekim ayındayız arkadaşlar. Hocam bu meyve ne zaman çiçek açar, ne zaman meyve tutar ve ne zaman olgunlaşır? Biraz da ondan bahsedelim. Kivi ağaçları Nisan sonu Mayıs başı gibi çiçek açmaya başlar. Çiçek bir 15-20 gün boyunca devam eder. Bu süre içerisinde doğada bol miktarda bombus arıları var. Evet. Bu bombus arıları gerçekten çok harika hayvanlar, çok faydalı canlılar. Daha çok onlar etkili oluyor tozlaşmada. İşte Mayıs ayının artık ortalarından itibaren de meyveye dönüşüyor çiçekler. Çok çabuk bir büyüme eğilimi gösteriyorlar meyve tutumundan itibaren. Bugün baktığımda nohut kadarsa ertesi gün geliyorum. Yani neredeyse küçük bir Evet. erik kadar olmuş. Ertesi Evet. gün geliyorum büyük bir erik kadar olmuş. Yani Mayıs ve Haziran ayı meyve büyüme dönemi diyebiliriz. Ne zaman peki hasada geliyor? Hasat. Ekim ayı sonu, bazen Kasım ayına da sarkabilir.
buralarda, yani bizim buralarda şu an için 650 rakım Mersin Silifke Ovacık yaylası. Ama Ekim sonuna geldiği zaman zaten hani Ekim'in sonu Kasım ve artık yaprak döküp ağaç uykuya geçecek. Uykuya geçmeden evvel meyveleri toplamak gerekir ki ağacın işte yapısı veya morfolojisi bozulmasın. Hocam şimdi Ekim ayının artık sonlarına doğru geldik. Sizin meyveler de bayağı artık olgunlaşmış görünüyor. Ne zaman hasat etmeyi düşünüyorsunuz? Bu ayın sonu gibi ben hasat edeceğim. Aslında bugünlerde de toplanılabilir. Hava durumlarına falan bakıyorum bir taraftan. Önümüzdeki bir 15 günlük süre içerisinde farklı bir hava durumu yok. Havalar iyi gidiyor, açık gidiyor. Onun için bir hafta sonra, bir hafta sonra toplamayı düşünüyoruz. Bu kivi bitkisinin toprak istekleri ve iklim istekleri hakkında kısacık bilgi verelim. Kivi bitkisi eksi 13-15 dereceye kadar dayanıklı, kış derin donlarına dayanıklı bir bitki. Yaprak dökmesi dolayısıyla karasal iklimin görüldüğü yerlerde de yetiştirilebilmekte. Ama çok fazla mesela 1000 metrenin üzerindeki karasal bölgelerde yetiştirilmesi oldukça zordur. Don olaylarının hafif geçtiği böyle işte eksi 5-10 dereceye kadar düştüğü sıcaklıkların yerlerde kivi bitkisi yetiştirilebilir. En çok sıkıntı çektiği de erken ilkbahar donlarıdır. Bu bitki şu gözden mesela burayı kestik, bu gözden erken baharda uyanmaya başladı. Böyle yeni filizler çıktı ama o dönemde bir şiddetli rüzgar oldu ya da bir don olayı oldu. Burası kuruduğu zaman, don olayından kötü etkilendiği zaman bu dal böyle komple verimsiz hale gelmiş olur. İşte kış donlarından etkilenmemesi için de gerekli önlemleri almak gerekir. Ağaç uyanacaksa uyanmasını geciktirici bir takım önlemler mesela nedir? İşte bordo bulamacı atarsınız. Bordo bulamacı attığınız zaman veya daha başka önlemler de var. Bunları uyguladığınız zaman ağacın işte bitkinin uyanmasını geciktirmiş olursunuz. Bu şekilde bitkiye güzelce bakım yaptığınız zaman herhangi bir don riskinden de kötü etkilenmemiş olur. Burada hocam yeri gelmişken hemen soralım. Zararlıları var mı? Kivinin veya işte zararlılarına karşı ne tür bir mücadele veriyorsunuz ve zehir içerikli maddeler, ilaçlar kullanıyor musunuz? Kivinin şu ana kadar ben kayda değer bir zararlısını görmedim. Fidanlar telli terbiyeye doğru yükselirken bir çekirge var. Çekirge. Çok uzun mesafeye uçabiliyor. Yani kuş gibi uçuyor tabiri caizse. 15-20 metre gidiyor, uçuyor. Büyüyecek bir çekirge. Onlar geliyordu. Tepe kısmını kesiyordu. Artık kestiği zaman sanıyorum öz suyunu da içiyor. Çok taze yapraklarını yiyordu. Tabii belli bir yerden fidan kesilince o fidanın tekrar uzaması, büyümeye başlaması bayağı zaman alıyor. Evet. Ben onlara o sene, ilk sene ilaç verdim. Ama zorunda kaldım. Anladım. Ondan sonra da fidanlar telli terbiyeye çıkıp büyüdükten sonra da artık hiç ilaç vermeye gerek kalmadı. Şimdi arkadaşlar bakın şu yaprak üzerinde ve şu yaprak üzerinde gösterelim. Hatta bir tanesini kopartacağım. Bakın bu çok kalın bir yaprak. Arkasını çevirelim. Arkası tüylü. Yani burada ne bir beyaz sinek, ne bir kırmızı örümcek, ne bir başka yaprak zararlısı, harita böceği, galeri sineği vesaire. Bu yaprak üzerinde işlem yapamaz. Çok kalın yani. Ondan dolayı da zararlı mutlaka, yani burası tarımın sıklıkla yapıldığı bir yer. Etrafında belki erik ağacı vardır, kayısı ağacı vardır vesaire. Oralardaki zararlılar bu kivinin yapraklarına gelebilir. Fakat der ki ya bize burada ekmek yok. Gidelim başka ağaçların yapraklarını kemirelim diye. Yani bu kivinin yaprağı çok sert ve kalın olduğundan dolayı zararlılar pek bunda işlemiyor. Bu açıdan da gayet güzel bir tercih yani. Kivinin zararlısı olmaması dolayısıyla ilaç atmak mecburiyetinde kalmamamız da gayet güzel. Zaten hocam hani
Gübreler fiyatlandı, aldı başını gidiyor. İlaçlar da hakeza. Şimdi başka bir bitki yetiştirecek olsak hem gübreye hem ilaca ayrı ayrı para vermemiz gerekecek. Belki Tabii. getirisini azaltacak. Tabii. Ama şimdi sadece gübresine para veriyoruz. İlacını hiç kullanmıyoruz. En azından öyle bir avantajımız var. Bir de mesela işte atıyorum kayısı yetiştirdik. Kayısının kilosunu işte 5 liraya 6 liraya belki pazarlarda bulabilirsiniz. Ama kivinin kilosunu 10 liraya 12 liraya bulursunuz belki. Hani kilo bazında da çok yüksek fiyata satabilme özelliği var kivinin. Gelir getirisi yüksek, iklimi uygun bütün çiftçilere, üreticilere tavsiye edebileceğimiz bir bitki kivi. Bakın arkadaşlar, bu da şiddetli rüzgarlardan olumsuz etkilenmiş ve kurumuş bir kivi bitkisi. Bütün yapraklarını dökmüş ve artık kurumuş. Bunun yerine yeniden bir fidan dikilmesi ve o fidanın büyütülmesi gerekiyor. Bizim buralar Poyraz'ın çok kuvvetli olduğu, kuvvetli estiği yerler. İşte bazen rüzgarın olumsuz etkileri yapraklar üzerinde, dallar üzerinde, hatta biraz evvel gösterdiğimiz şekilde gövdeler üzerinde ciddi tehlikeler oluşturuyor. Hatta ağacın komple kurumasına sebep olabiliyor. Bundan dolayı da çok şiddetli rüzgar olan yerlerde yetiştirilmesi pek tavsiye edilmez. Ciddi hasarlar, kayıplar oluşabilir. Arkadaşlar, bu arada bir bilgi vereyim. Doğal ortamda 8 metreye kadar büyüyebilmekteymiş kivi bitkisi. Kivinin kökleri çok fazla aşağılara, derinlere inmez. En fazla işte 40-50 santim aşağılara iner ve derinlere doğru gitmez. Kökleri çok fazla derine inemediğinden dolayı derinlerdeki su kaynağından veya nemden istifade edemez. Onun için toprağın yüzeyi sık sık sulanarak nemi muhafaza edilmelidir. Gelelim çiçeklerine. Üzerinde çiçek olmadığından dolayı fotoğraflar üzerinden anlatmaya çalışacağız. Görüldüğü üzere kivi bitkisinin erkek ve dişi çiçekleri birbirinden farklıdır. Yakından incelendiği zaman birbirinden farklı yapılar olduğunu görebiliriz. Aslında her iki çiçekte de erkeklik organları ve dişilik organları bulunmasına rağmen erkek çiçeklerin yumurtalık yapısı yetersizdir. Dişi çiçeklerinde polen kesecikleri oldukça yetersizdir veya yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı da erkek ve dişi çiçekler, daha doğrusu erkek ve dişi bitkiler meyvenin oluşması için birbirine ihtiyaç hissederler. Kivi bitkisine denilir ki iki evciklidir. Yani bir erkek çiçeğe bir de dişi çiçeğe ihtiyaç hisseder. Erkek çiçek tozlayıcı, dişi çiçek de taşıyıcı olarak adlandırılır. Arkadaşlar, genetik bilimi gelişti, gelişmeye de devam ediyor. Genetikçiler şöyle bir konu üzerinde çalışıyorlar. Şimdi bu kivi bitkisinin erkek ve dişi bitkilerinin olması lazım meyve verebilmesi için. Yani kendine yararlı bir bitki değil. İşte kendine yararlı bir bitki, yani kendi kendini tozlayabilen, dölleyebilen bir bitki olabilmesi için genetikçiler çalışmalarını sürdürüyor. Eğer ki başarılı olabilirlerse artık bir bitki üzerinde hem erkek çiçek hem de dişi çiçek barındıran bitkiler yetiştirecekler ve böylece erkek bitki zarureti ortadan kalkmış olacak, verim de artmış olacak. Sevgili arkadaşlar, kivinin ana vatanının Çin olduğunu söylemiştik. Yüzlerce çeşit kivi bitkileri bulunmakta ama daha çok böyle kültüre alınmış ve böyle ticari amaçla yetiştirilmiş birkaç çeşidi var. Dişi bitkiler içerisinde en fazla yetiştirileni Hayward, Bruno, Monty ve Abbot'tur. Erkek bitkilerde ise en fazla yetiştirileni Mauta ve Tomuri'dir. Yine başka bir bilgi. Şimdi normal bizim bildiğimiz klasik meyve ağaçlarında %5 ya da %10 çiçeklerin meyve tutumu yeterlidir. Yani 100 çiçek açmış olsa bunun 5-10 tanesi meyveye dönüşebilmiş olsa verim açısından yeterlidir. Ama kivide böyle bir durum söz konusu değildir. Kivi zaten az çiçek açar ve bu çiçeklerin tamamının meyveye dönüşmesi gerekmektedir. Eğer ki yüksek bir verim elde etmek istiyorsak. Kivi de zaten çok fazla meyve dökümü olmaz. Çiçek dökümünün de
olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekir. Zaten çiçek döllenmişse hiçbir şekilde dökülmeyecektir. Döllenmesi için de gerekli o işte erkek ve dişi bitki oranını ayarlamamız gerekir. Ve yine bahçemizde tozlaşmayı kolaylaştırıcı böcekler veya arılar kullanmak gerekir. Genelde çiçeklerin tozlaşması arılar veya benzeri böcekler aracılığıyla yapılır. Rüzgarla gerçekleşen tozlaşma oldukça yetersizdir ve meyve tutumu çok az olur. Bundan dolayı arkadaşlar arı veya benzeri bir böceğe ihtiyacımız var kivi meyvesini elde edebilmek için. Zaten bu böcekler tabiatta kendiliğinden bol miktarda olduğundan dolayı o konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Yine bu tabiattaki böceklerin haricinde elle ya da makina ile kivi çiçekleri tozlaştırılabilir. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim kivi meyvesinin yapısına ve özelliklerine arkadaşlar. Actinidia olarak da adlandırılan bu bitkinin meyvesi dişi çiçeğin döllenmesi sonrasında yumurtalığın gelişmesiyle ortaya çıkar. İşte gördüğünüz üzere olgun meyvede kabuk açık kahverengi, kısa ve yumuşak tüylüdür. Kendiliğinden doğada yetişen türlerin meyvelerinde renk ve irilik bakımından farklılık görülebilir. Döllenmiş bir dişi çiçeğin yumurtalığının gelişmesi ve meyvesinin olgunlaşması için yaklaşık 20 ila 24 hafta gerekmektedir arkadaşlar. Meyve gelişim sürecinde ilk 8-9 hafta hızlı bir gelişme görülür. Meyveler hızlıca gözle görülür miktarda büyümeye başlar. Bu birinci devre olarak adlandırılır. Daha sonra bunu izleyen 3 haftalık ikinci devrede bir durağanlaşma görülür. Yani bitkiler, yani meyveler bir miktar büyür, ondan sonra bir durağanlık olur. Yani siz de sanırsınız ki ya bu bitkiye bir şey oldu, meyveler büyümekten vazgeçti. O zaman da oldukça yavaş büyür meyveler. 2-3 haftalık bu süreçte geçtikten sonra 3. devrede büyüme tekrar hızlanır ve artık bu devrenin en son safhasına doğru da büyüme tamamlanır ve artık böyle meyve olgunlaşma sürecine girmiş olur. Şu anda görmüş olduğumuz bu meyvelerde olgunlaşmış meyveler her an hasadı gerçekleştirilebilir. Arkadaşlar kivi deyince aklınıza C vitamini gelsin. Eğer ki vücudunuzun C vitaminine ihtiyacı varsa C vitaminine ne zaman ihtiyaç hissederiz biz genelde? Kış döneminde değil mi? Çünkü çok fazla soğuklar nedeniyle soğuk algınlığı veya benzeri işte grip, nezle gibi hastalıklara maruz kalırız. İşte bu dönemde vücudun çok fazla C vitaminine ihtiyacı vardır. Peki kivi meyvesi ne zaman olgunlaşır? Sonbaharda olgunlaşır. Yani insanların en çok C vitaminine ihtiyaç hissettiği bir dönemde olgunlaşır. İşte o zaman pazarlara çıktığında bol bol imkanlar ölçüsünde tabii alıp C vitaminini vücudumuza almak lazım ki kış hastalıklarına karşı direncimizi arttırmış olalım. 100 gram kivi meyvesinin içerisinde 100 ila 400 miligram C vitamini olduğu tespit edilmiş arkadaşlar. Bu da demektir ki oldukça yüksek bir C vitamini barındırmakta. Dolayısıyla narenciye bitkilerinden çok daha fazla C vitamini barındırmakta. Özellikle kış döneminde bol bol tüketmek faydalı olacaktır. Yine yapılan analizler sonrasında kivi meyvesinin içerisinde bulunan bazı maddelerin kanser önleyici olduğu tespit edilmiş. Bununla birlikte astım tedavisi, öksürük tedavisi için kullanılmakta, yine nefes açıcı olarak da kullanılmaktaymış. Sevgili arkadaşlar, şimdi de kivi bahçemizin sulama havuzuna geldik. Burası hocam şimdi anlasın, nasıl dolduruyorsunuz? Yağmur suyuyla mı ya da başka bir imkan mı var? Suyumuz yayladan gelen, Aksıfat denilen yerden gelen su köyümüze geliyor. Haftada bir defa su kooperatifine üye olan üyelere veriliyor ve haftada 20 ton olarak 20 ton. veriliyor. Şimdi
kışın suyun kullanılmadığı, atıl olarak boşa aktığı dönemde Evet. bu havuzu dolduruyorum. Kaç ton alıyor burası hocam? 750-800 ton olarak hesap ettim. Yani şu nedir? Yarı vaziyette. Daha bitmedi. Evet. Artık sulama sezonu da yavaş yavaş bitmek üzere. Bana yetti. Anladım. Yetti. Bunun içine bir balık atsanız belki balık da yetişebilir yani. Balık da yetişebilir. Ama işte hani su devir daimi oksijen eksikliği olabilir. Ondan dolayı ona girişmedik. Gerek yok zaten. Ama Suya balık atmak için belki havuzun biraz daha büyük olması gerekir. evet olabilir. Evet. Böyle de bir şey olması lazım, gerek olması lazım. Demek ki yani ya sürekli bol bol sulama imkanının bulunduğu bir yerde olması gerekiyor veya böyle bir havuz olması gerekiyor ki kivi bitkisinin hiç bitmek tükenmek bilmeyen su ihtiyacını karşılayabilelim. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz hasat yapacağız. Biz şöyle tutuyoruz meyveyi, hafifçe bükünce hemen dibinden kopuyor şu şekilde. Ayrıca meyvenin sapının dalda kalması, şu şekilde kalması kışın budama zamanında bir avantaj oluyor. Çünkü bir sene önce meyve vermiş olan dalları kesiyoruz kış budamasında. Evet. Yeni meyve verecek olan dalları bırakıyoruz. Şu meyve sapları kış budamasında Bunun meyve verdiğini görünüyor, anlıyoruz yani. görünüyor ve bir sene önce bunların meyve vermiş olduğunu anlıyoruz ve Onu kesiyoruz. bunları kesiyoruz, buduyoruz. Tamam, o Yani açıdan. şöyle bu sapların orada kalmasının böyle bir avantajı da var. Yani Anladım. bunlar biraz böyle küçüklü ama çok lezzetli Orhan Bey. Evet, doğrudur, doğrudur. Eve varınca Toplaması da gayet kolaymış yani, değil mi? Hemen böyle kıvırıyorsun, Şöyle. koparıyorsun. Aha. Peki hocam arada böyle su kapları görüyorum, içerisinde su var. He. Bunu ne için yaptınız, ne için koydunuz? Şimdi hocam yaptığımız mutat işlerin listesine bir iş daha eklendi. Bize Evet. bir iş daha çıktı. Şimdi geliyorum. Bu damlama boruları delik deşik edilmiş. Suyu verdim miydi bir de bakıyorum her bir yerden fışkırıyor böyle. Allah Allah. Anladım ki kuşlar deliyor, içerisinde su olduğunu anlıyor ve deliyor. Ben de şimdi kuşların damlama borusunu delmemesi, su ihtiyacını gidermesi için bahçenin değişik yerlerine böyle su kapları Su bıraktım. kapları. İçini her geldiğimde dolduruyorum. Evet. Kuşlar buradan içiyorlar. Artık damlama borusunu da delmez Tamam. oldular. Ben de kurtuldum. Tamam. Kuşlar da kolayca Suya su ulaşıyorlar. gideriyorlar. Bize zarar vermeyin, biz size suyunuzu temin ederiz dediniz, Aynen. öyle mi? Aynen. Evet, şöyle biraz daha dolaşıp artık yavaş yavaş çıkalım. Arkadaşlar kivimizi de aldık. Çok şükür bu bize bayağı bir gider yani hocam. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Hocam afiyet olsun. Yani ellerinize sağlık. Gerçekten bunu yetiştirmek, bir yıl boyunca emek vermek, yetiştirmek hem zaman alıcı hem yani emek veriyorsun bir taraftan, masraf ediyorsun. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. İnşallah. Hocam teşekkür ediyoruz her şey için. Hem kiviler için hem bu güzel bahçe için, bahçede bizi ağırladığınız için hem de bu bilgilerden bizi istifade ettirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Rıfat hocamın da bir kanalı var. Görelim, öğrenelim isimli bir kanalı var. Bu videoyu hocam da yayınlayacak kanalında. Kendi kanalını da ziyaret edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir görelim, öğrenelim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Olabildiğince ben de sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Zaman zaman ben de sizin bilgilerinizden faydalanıyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Hoşça kalın. En güzel günler, mutlu yarınlar. Görüşmek üzere.